Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa böyle bir açılış yapıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar hiç böyle direkt yüzümü göstererek merhabalar dememiştim. Bu üzerimde görmüş olduğunuz yeleği revize ettim. Yani şöyle kalın iple daha kolay örülebilir bir hale getirdim. Çünkü çoğunuz bana bazı birleştirme noktalarında zorlandığını söylemişti. Kalın iple oldukça kolay, basit ve bir günde, hatta uğraşırsanız 2-3 saat içinde örüp giyip dışarı çıkabileceğiniz bir yelek modeli arkadaşlar. Bu balık sırtını ben çok seviyorum. İnanılmaz tarz ve şık duruyor. Şimdi dilerseniz hemen videonun yapılışına geçelim. Evet, gelelim hemen yeleğimizin yapılışına. Bu yeleğimde arkadaşlar bu iki rengi çalışacağım. İplerim hakkında hemen bilgiyi veriyorum. Alize Süperlana Maxi ile hazırlıyorum. Reklam değildir. Gri ve krem rengini, yani fil dişi rengini çalışacağım. Zikzaklı model daha çok istenildi. Zaten düz model açıklama kısmına linkini ekliyorum. Sayfamda mevcuttur. Dilerseniz, eğer ben düz çalışmak istiyorum derseniz videoya girip detaylı anlatımı dinleyebilirsiniz. Sizden hemen videoya başlamadan ufak bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videomu da beğenmeyi unutmayınız lütfen. Şimdi ben bir bölümünü yaptım arkadaşlar yeleğimin. Bakın, burası ön kısmı, burası arka kısmı. Arka kısma 2 şerit de yapabilirsiniz. Tek şerit de yapabilirsiniz. Ama ben arkadan 1, 2, 3 tane şerit, yani şu balık sırtı modelinin görüntüsünü daha çok sevdiğim için 1, 2 diye 2 şerit daha yapmayacağım. Yani 4 olmasını istemiyorum. 3 yapacağım. Hem de bu yeleği daha basite indirdim sizlere. Çünkü diğer videomda aralara ikili trabzan yapıyorduk. İnce iple çalışıyorduk. Üstüne tekrar bu şeritleri, yani bu trabzan sırasını yapıyorduk. Sonra birleştirme yapıyorduk. Bu şekilde hem kolay örülebilir oldu. Yeni başlayanların bile hemen oturup izleyip yapabileceği, bir günde bitirebileceği bir yelek oldu. Şimdi sizinle hemen baştan başlıyorum. Zaten parça parça yapacağımız için bu parçaların bir kısmını yaptım ben. Şimdi hemen aynı parçaları birlikte yapalım. Şimdi balık sırtı modellerde krem renginden başlıyoruz. Bunun için hemen tığ numaramı sizlerle paylaşmak istiyorum. 6 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar. İp kalınlığım da 6 milime uygundur. 5 ile örerseniz çok sıkı olur. Eliniz çok sıkıysa da 7 numara tığ ile örmenizi tavsiye ederim. Bu zikzaklı bir model olacak. Şimdi hemen kilit zincirimi yapıyorum. İpimi sıkılıyorum ve toplamda 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet zincir çektikten sonra arkadaşlar tığıma ipimi doluyorum. İlk yaptığımız birinci zincirin dibine batıp, tam ortasına batıp ilmek çıkartıp ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bu 3 zincirlik nokta bizim ilk trabzanımız sayılacak. İkincisini yaptım ve üçüncüsüne geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın, aynı noktaya batıyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi direkt örgümü çevirmeden arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu aynı boşluğa batıp 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. İlmeğimi doluyorum. Bakın, 1, 2, 3 zincirlik noktanın üçüncüsünün dibine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu benim şeritlerimin, balık sırtı şeritlerimin, bakın, en alt zikzak modeli. Şimdi arkadaşlar yukarıya doğru devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 2 zincirlik boşluğa batacağım her sırada. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir.
Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İpimi doladım. Bakın 3 zincirlik yere geldim. 3. zincirin tam ortasına batıp ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. Şimdi arkadaşlar burada sırasıyla hemen şöyle göstereyim. Bakın burayı göstermiştim. Başlangıç yerimiz zikzak modelimiz diye. Sırasıyla döne döne yukarıya doğru bu işlemi yapacağız. Bakın bu orta kısım komple devam ediyor. Bunu hiç kesmiyorum. Bu omuz hizasına gelecek nokta arkadaşlar. Omuz hizasına gelecek noktada toplam bakın bu uçtakini saymıyorum. Bu zikzakta kalacak kısım. Şurası arkadaşlar. Bunu saymayacağım. 1, 2. Toplam 38 adet. Bu arada ben small ve medium çalıştım. Ve kısa çalıştım. Tam kalçanın üstünde kalıyor. Biraz daha mevsimlik bir yelek olarak çalıştım. Eğer siz daha uzun istiyorsanız bu balık sırtı yaptığımız noktayı istediğiniz yere kadar uzatabilirsiniz. Benim yeleğim tamamıyla basen üzerinde, bel kemiğinin altında duracak. Biraz daha zayıf, small ve medium genç kızlarımız içindir. Ben bu tarzda jeanlerle kullanmayı çok seviyorum. Tight'la, bol salaş tişörtlerle de çok güzel oluyor. Yükseltmeniz zaten boyunu ayarlamanız. Diğer videomda da size söylemiştim. Gelmesini istediğiniz yere kadar. Üzerinizde bunda ölçü vermiyorum o yüzden. İstediğiniz yere kadar bu balık sırtı modeli yapmaya devam edin. Mesela önce bu uzun kısımdan başlarsanız, bu arada ben örgüye devam ediyorum. Bu uzun kısımdan başlarsanız diğer modeli, yani bu sıra sayılarını, kol altını, ön ve arkayı belirlemeniz daha kolay olur. O yüzden önce uzun parçayla başlıyoruz. Daha sonra ön ve arka kol altını yapmaya devam ediyoruz. Şimdi videoyu çok uzatmamak adına hemen size, eğer birebir small medium çalışacaksanız sayı vereyim. Bunu da yapalım. Evet arkadaşlar. Benim gibi small medium çalışacaksanız toplamda bu uzun şeritleri, bu en uzun parçamızı, burayı saymıyoruz arkadaşlar, bakın. Başlangıç, burası zikzak. Burayı saymadan 4 tane yaptık. Toplamda 38 parça model olacak kadar uzatıyorsunuz. Bakın arkaya gelelim. Arkada da bitti diyelim. 36, 38 yaptınız. Son bir tane daha arkada zikzak kalacak şekilde 38 yaptınız. Arkada bir tane de fazladan yapıyoruz ve bitiriyoruz. Yani toplamda 40 saymanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen sizlere doğru ölçü vermek için kendi yaptığım bu modeli sayıyorum. Burayı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Döndürüyorum arkadaşlar. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 40. Yani kafanız karışmasın. Toplamda 40 tane yapacaksınız. Şu başlangıcı saymazsanız 38 adet şu şekilde bu modeli yapmanız gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar 38 tane, burayı saymayalım, 38 bu modeli yapıp gelelim. Evet, toplamda 40 tane model yaptım ve ipimi bu noktada ikili trabzan yaptıktan sonra kesiyorum. Evet, bakın arkayı direkt önü kısa yapacağız arkadaşlar. Bunu en son yapabiliriz. Şimdi ben bu parçayı yaptım. Siz atıyorum daha uzun yapmak istediniz. Sayınız önemli değil. Direkt bu şekilde karşılıklı gelecek gibi koyun. Ben buradan hesap alayım sizlere. Bakın bu benim arkam. Buraya sırt kısmının motifini yapacağım. Sırt kısmı arkadaşlar ön gibi değil. Dümdüz sıfıra sıfır olacak. Boyna kadar yani. O yüzden hesap edelim.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 gözüküyor bakın arkadaşlar. Ama 20 yaparsanız burayı da bakın şu köşeye de batmak zorunda kalırsınız. O zaman sırt kısmınız direkt içeriye doğru kıvrılır. 20.yi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bazı hep şu delikten alın. Üçlü trabzanları yapacağınız delikten alın. Buraya kadar yani 19 tane yapacağım ben. Baştan bir itibaren 19'uncuyu buraya birleştireceğim. 18'de bir tane batıp onu zaten yaparken göstereceğim size. Bu bir tane ikili trabzanla da birleştirme yapacağım ve bitireceğim. Yani arkayı ben size baştan söyleyeyim, kaç sayı yapmam gerekiyor hiç demeyin. Dilerim bak, bu ben örnek verdiğim, bu örneğe göre ilmek sayısı veriyorum. Siz kendi bedeninize göre arka sıranız burada kaç sıra görüyorsanız onu yapacaksınız. Ama bakın bunu yapmayacaksınız. Yani ona göre hesap edin. Şu deliklere göre hesap edin. Bakın şöyle göstereyim. Şu deliklere göre hesap edin. Evet arkadaşlar, şimdi hemen ben arka sırt kısmını yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlk yaptığımız zincirin içerisine birinci trabzan, bu 3 zincirlik noktamız, ikinci ikili trabzan ve tekrar aynı noktaya batıp üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. Biraz kameramı yakınlaştırayım. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi 1, 2, 3. Örgüyü ters çevirmiyoruz. Zikzak model yapıyoruz çünkü. 1, 2, 3, 2 zincir. Tekrar birinci ikili trabzanımız, ikinci ikili trabzanımız ve üçüncü ikili trabzanımız. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin tam ortasına batıp ilmek çıkartıp ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum bu aşamada. Şimdi sırasıyla aynı mantıkla ikili trabzan boşluklarına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Döne döne arkadaşlar. Bu modeli yapmaya devam ediyorum. Toplamda 19 tane yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ben 18 tane ördüm. Şu şekilde hesaplayalım. Bakın yan yana geçiriyorum. 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, 19'u da yapıyorum arkadaşlar. Neden bu şekilde gösteriyorum? Ben zaten direkt verseydim size şu ilmek, şu sıra sayısıyla bunu yapıyoruz, bu kadar sıra yapıyoruz derdim. Daha büyük siz çalışabilirsiniz diye. Yani daha büyük yaptınız, bu hesaplamaları yapmanız gerekiyor. 1, 2, 3 döndürüyorum. 19'uncuyu yapıyorum arkadaşlar. Son ikili trabzanımı da yaptım. Evet. Bunu da buradan birleştirdim. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane daha boşluk var gibi gözüküyor ya. Bakın şurası. Şimdi biz bu üst omuz kısımlarını ve göğüs kısımlarını zikzak yapmayacağız ya.
orayı da düz olabilmesi için, bakın düz olacak ve bura birleşecek. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ortadaki bakın 2 zincirlik boşluğa batıyorum, ilmek çıkartıyorum, diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bakın buradaki ilk 3 zincirlik yer vardı. 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkartıp diğer ilmeğimden kaydırıp bir zincir çekiyorum ve ipimi bu noktada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi size bu kadar detaylı anlatmamın nedeni bu işte. Yani düz olan kısımlar aynı bakın önde yaptığımız gibi buranın düz gelmesi lazım. O yüzden bakın eğer ben bunu buradakiyle eşit yapsaydım, yani buraya da bir tane yapsaydım bu otomatikman buraya kayacaktı. O yüzden bana hep denk gelmedi diye çok mesaj atan oluyordu. Buraya kayacaktı. Bunu böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Otomatikman biz buraya 3 zincirlik yerler yaptık ya, mecbur buraya da 3 zincir, üçlü ikili trabzan sırası yapacağımız için otomatik bu bununla birleşecek. Bakın. Ve düz olacak. O sebeple bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ön kısmı da aynı mantıkla yapacağız. Ben önü yaptım. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yaptım ben önü. Ama burasının düz olması için otomatikman birleşecek ya. Bu üçlü trabzan sıramızda 17 oldu. Yani buraya bakın bunu yaptım, 17 oldu. Ön kısmı da siz buna göre ayarlayacaksınız. Bakın önümüz. Bu benim önüm. Şöyle göstereyim. Burada çok boğazına yakın olsun istemiyorsanız birebir aynı yapmayın. Önü 18. Arkayı da 18 yaparsanız 0'a 0 olur böyle. Ama bakın ben önü 16 yaptım. Daha aşağıda durmasını sağladım. Bu da omuzda kalacak. Burası omuz kısmı. Otomatikman bakın benim önüm böyle kalacak. Şimdi ben kendi small medium ölçüme göre devam etmek istiyorum. Büyük bedende anladığınızı düşünüyorum. Hemen önü de arkadaşlar yapalım. Sonra kol altını da yapalım. Yani mantık bu. Bu mantıkta yapacaksınız beden genişletmelerini, yükseltmelerini. Tunik gibi de yapabilirsiniz. Çok uzun 60 sırayla da yapabilirsiniz bunu. Belki 100 sırayla da yapabilirsiniz. Dize kadar olsun istiyorsanız. Belki de 150 atıyorum. Siz nasıl isterseniz. Sadece ön ve arkanın birleştirmesi bu mantıkta olacak. Biraz uzattım videoyu, kusura bakmayın ama çünkü bana çok sorduğunuz sorulardan biriydi. Önün motifiyle arkanın motifini bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ben şimdi artık tamamıyla kendi small, medium yeleğime göre ölçüler vereceğim. Şimdi hemen ön kısma geçiyorum arkadaşlar. Arkaya ne demiştik? 19 tane yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir de son 3 tane zincir, kaydırma 3 tane zincir. Arkamızı da yaptık. Bu ölçüde yapmak istiyorsanız. Şimdi hemen ön kısmımızı yapıyoruz. Small, medium benim kendi yeleğimle birebir aynı ölçüdür. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doladım. İlk yaptığım zincire batırıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yapıyorum. Bu ikinci trabzanım oluyor benim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. 2 zincir. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. İpimi doluyorum. Aynı boşluğa 1, 2, 3, 2 zincir. Aynı boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Üçüncü zincir boşluğunun içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Örgümü ters çeviriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Üçüncü zincirimin tepe noktasına battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi bu balık sırtı modeli toplamda
Şu an 3 tane yaptık. 1, 2, 3. Toplamda 16 tane yapana kadar yukarıya doğru çıkalım. 16. sırada buluşalım. Toplam 16 balık sırtı modeli yaptım. Geldim. Birleştirmemi yapıyorum. İkili trabzan şeklinde. Bakın buranın böyle zikzak olmasını istemiyoruz. Düzleştireceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. 2 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkartıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki 3 zincirlik noktanın üçüncüsünün içine batıp ilmek kaydırıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu da benim ön parçam olacak. Bu arka parçam, bu da ön parçam. Şimdi kol altlarına gelelim. Kol altında da bakın alt kısım zikzak ama üst kısım düz geleceği için toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11 adet yapıyorum. 11 adet ama burada da tabii ki bir birleştirme olacak. Şimdi 11 adet daha 2 tane hem bu sol hem sağ kol altı için yapalım. Yine mantığımız aynı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Birinci trabzanım. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. 2 zincir. Aynı boşluğa. 1, 2 ve 3. İpim bitti, hemen yeni ip birleştireceğim. Evet, hemen ipimi ilave ettim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Toplamda 11 tane yapacağız demiştik. Bunlardan 1, 2, 3. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Örgümü ters çeviriyorum. 1, 2, 3, 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Şimdi 11.'ye gelene kadar aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Ne demiştik? Kol altını yapıyoruz. Kol altını ben 11 adet yaptım. 11.'ye kadar gelelim. Evet, toplamda 11 tane balık sırtı model yaptım ve geldim. Ne demiştik? Bu sadece zikzak uzun şeritlerde geçerli bir şey. Diğer kısımları düz yapacağım için 3 zincir çekiyorum. 2 zincirlik noktadan kaydırma yapıp tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve burada kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ufak bir şekilde hatırlatma yapmak gerekirse eğer hemen sizlere başa dönüp şöyle bir açıklama yapıyorum. Bakın arkadaşlar, ben bir kısmı yaptım demiştim. Ne yapıyoruz? 2 uzun parça yaptık. Omuzlar ve alt için. 2 uzun parça ön için yaptık. Bakın böyle. Yani ikisi bütün oldu önden arkaya. Önlerin ikisini parçalı yaptık. Bir tane arkaya yaptık. Arkaya yapacağımızı isterseniz siz 2 de yapabilirsiniz. Yani direkt böyle 2 tane yapabilirsiniz. Ben direkt bir tane yapacağım. Arkada ikili trabzan sırası yapacağım. 2 tane de kol altı için yapıyoruz. Normalde elimizde toplamda 2, 4, 6, 7 tane motif olması gerekiyor. Yani şerit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tamamıyla ikili trabzan üçlü, yani ikili trabzan üçlü gruplar halinde birleştirdim.
Bu beden benim için idealdir. Small, medium'a uygundur. Hatta bazen 40 beden giyen bir bayan için de olabilecek bir kalıba sahiptir. En son bittikten sonra sizlerle ölçü paylaşırım. Ve uzunlukta benim istediğim uzunlukta size bütün püf noktalarını anlattığımı düşünüyorum. Uzatmada, genişletmede. Eğer sırt kısmı, yan kısmı daha iri bir bayansanız da bu sıraları böyle tek yapmayacaksınız. Bu grilerin arasına bir sıra daha ikili trabzan geçmek zorundasınız. O da hemen açıklamalar kısmındaki diğer videomda mevcuttur. Şimdi ben hemen birleştirmeye geleceğim arkadaşlar. Öncelikle uzun parçadan başlamak istiyorum. Gri rengimi kullanacağım demiştim. Birazcık kameramı yakınlaştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın bu benim sağ tarafımda. Yani vücuduma doğru sol kolumdu öyle diyeyim. Şimdi sağ kolumuzu yapacağız. İpimizi elimize alıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimizi sıkılıyoruz. Bu kısa kalan ipleri ister bırakıp sonradan araya gizlersiniz, ister de kaydırma yani yürütme yöntemiyle gizleyebilirsiniz arkada. Nasıl isterseniz. Şimdi hemen ilk boşluğa geldim. Bakın zikzak modeli demiştik. Bir sık iğne yaptım. Şimdi 2, 3. 3 zincir çekiyorum bu sık iğne ile birlikte. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi tüm boşlukların içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak sıranın sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Bakın sıra sonuna kadar burada görmüş olduğumuz tüm kutucukları 3 tane ikili trabzan yaparak dolduralım. Son boşluğuma geldim arkadaşlar. Şimdi bu boşluğu yaptıktan sonra birleştirmeye geçebilirim. Çünkü ipimi kesmeden birleştirme yapabileceğim. Hemen bakalım. Ben sağ tarafımı burayı bir bölümü yaptım. Şimdi bu da hemen şöyle yapalım. Şurası önüm oluyor. Burası arkam. Kolu hemen birleştirebilirim arkadaşlar. Bakın bunu yaptık. Bu şekilde hesap edeceksiniz. Ne demiştim? İlk başladığım yer yukarıya doğru. Bakın çıktığı için ön yaptım ben bunu. Bakın bunlar da yukarıya çıkıyor. Hepsi bir örnek oldu. Şimdi hemen kol altı için yaptığımız parçayı alalım. Bakın kol altı için o da yine yukarı doğru çıkıyor. Sadece arkalar aşağıya doğru inecek. Kol altı için yaptığımızı alalım. Şimdi hemen kameramı yakınlaştırıyorum. Bakın birleştirmeleri şöyle yapacağız arkadaşlar. Son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada tığımı çıkartıyorum. Bakın ilk yaptığımız ikili trabzanın tepe noktasına battım. Sonra bu ilmeği de tığımdan geçirdim. Hafif sıkılıyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bakın ilk boşluğa geldim. Diğer modeli elime aldım. Bu boşluğa battım, ilmek çıkardım, ikisini birlikte çektim ve burada şöyle şurayı tutalım. Bakın geçirelim. Bunların hepsinin içinden geçiriyoruz. Şimdi daha önceki bu videomda hatırlarsınız bunu hep çıkartıyordum. Böyle yapıyordum farklı bir model olsun diye ama herkes bana ne gerek var çok zordu birleştirmelerde de. Ben de bu sefer bakın hiç tığımdan ipi çıkartmadan
Yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum komple. İlmeğimi doluyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıp bakın burada hepsinden geçiriyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Doluyorum. Aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. İkisini birlikte ve hepsini birlikte. Yanındakine battım. Sırasıyla yandaki boşluğa geçtim. İkisini birlikte ve daha sonra hepsini birlikte batırıyorum. Doluyorum. Boşluklara 3 tane yapıyorduk. Karşılıklı fazla batmayın. Yamukluklar olur ya da doğru yerlere battığınıza emin olun her seferinde. Tepe noktasına battım, doladım, yandaki boşluğa atladım, geçirdim. Battım, doladım. İkisini birlikte, hepsini birlikte. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Üçüncü ikili trabzanımı da yaptım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Böyle bir birleştirme elde ediyoruz. Şimdi sırasıyla hepsine batalım arkadaşlar. Devam edelim beraber. Battım. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Hemen yandaki boşluğa geçtim. Birinci ikili trabzanım. Tepe noktasına battım. Eğer eliniz çok sıkıysa arkadaşlar, bu kalınlıkta aynı markada bir ip kullanıyorsanız muhakkak 7 numara tığ kullanın. Çünkü elinizi gevşek tutmanız önemli. Yoksa inanılmaz kasılır modelleriniz ve birleştirmeleriniz, kötü bir görüntü olur. Üçüncüyü de yaptım. Bakın battım. Diğer boşluğa geçtim. Sırasıyla hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Battım. Diğer boşluğa geçiyorum. Diğer boşluğa geçtim. Evet, diğer boşluktayım. Evet, bakın yavaş yavaş oturdu. Bunda hiç iplerinizi bazı noktalar hariç, bir iki nokta hariç kesmenize gerek yok arkadaşlar. Bakın birleştirmesi de örmesi de oldukça kolay. Şimdi hani bakın bu düz olan yerlere 3 zincir çekip kaydırma yapıp 3 zincir yapmıştık ya. Geldik oraya. Battım. Direkt 3 zincirlik boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Aynı boşluğa tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Aynı boşluğa tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi buradan burayı göstereyim hemen nasıl yapmışım. Bakın son 3'ü yaptıktan sonra bir üstteki üçlü trabzanın bir tanesini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu 3 taneyi yaptık, birleştirdik. Bakın hemen bu üstteki 1, 2, 3 tane var ya. İlkine batıyorum. Buradan da bir ilmek tek başına çıkartıyorum. Bakın 3 zincirlik, hani 2 zincirlik noktamızın bir zincirini bununla yapıyorum. Sonra ikinci zincirini çekiyorum. Bakalım burada da mı aynı yaptım? Çünkü bazen şaşırabiliyorum. Evet, bakın burada da aynısını yapmışım. Bir zincir çek, tekrar göstereyim. Bu 3 zincirlik boşluğa da battınız arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan yaparak birleştirdiniz. Hemen bir üstündeki tepe noktasına batıp direkt kaydırdık. Bir zincir çektik. Şimdi hemen bakın ipimi doladım. 1 2 3 tane aynı boşluğa ikili trabzan yaptım. Şimdi
doladım. Bakın bu boşluğunuz var ya, kaydırma yaptığımız. Direkt buranın içerisine de bir tane yaptım. Sonra yandaki 3 zincirliğe atlıyoruz. Buranın içerisine de 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi hemen bunu böyle bir çevirelim. Bu kol altıydı arkadaşlar. Ben genişletmiyorum. Benim ölçüme göre benim için bu kol altı genişliği iyi. Ama siz daha geniş bir model yapacaksanız, demiştim ya size, aralara bir sıra ikili trabzan daha yapacaksınız. Birleştirmeyi de sonradan yapacaksınız. Yani ikili trabzanları. Onun için de lütfen açıklamalar kısmındaki linke tıklayınız. Orada daha detaylı anlatım mevcuttur. Ben şimdi sadece small medium tarifine devam etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen örgüyü ters çevirdim. Dedik ya, buraya hiç bozmadan birleştirme yapacağız. Bakın hiç bozmuyorum. Olduğu gibi birleştireceğiz. Şimdi burada 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi saymamız gerekiyor. Hemen bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tanesini yaptık. 12. sıranın sadece birinci ikili trabzanını kullanmıştık. Şimdi dönelim. Sıra karışıklığı olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya kadar birleştirme yapacağız. 12.'nin sadece ilk ikili trabzanını, yani bir tanesini kullanacağız. Bir zincir çektim arkadaşlar. 12. üçlü trabzan sırasının sonuncusuna bakın batıyorum. Aynı diğerinin sonunda yaptığımız gibi kaydırma yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar sırasıyla altındaki ikili trabzana geçip batıyorum. İlmeğimi tığıma doluyorum ve bu aynı sıra boşluğuna bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine, tepe noktasına batıyorum. İpimi doluyorum. Aynı boşluğun içerisine ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi doladım. Aynı boşluğa üçüncüyü yapmış oldum. Bakın otomatikman birleştirmemiz kolay hale geldi. Şimdi arkadaşlar hemen sırasıyla battım. Kısa ipi arkada gizleyeceğim. Bu boşluğun içini de dolduruyorum. Batıyorum. Bu boşluğun içerisini de dolduruyorum. Batıyorum. Bu boşluğun içerisine de, pardon fazla battım. Yan boşluğa geçiyorum. Bu boşluğun içerisini de dolduruyorum. Sırasıyla sıra sonuna kadar tüm 3 zincirlik boşlukların içerisine bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Çok az kaldı. Son boşluğu da dolduruyorum. İkinci ikili trabzanım. Bakın burada 3 zincir çekerek başlamıştık. Buna direkt 3. zincirin ortasına batarak, bakın
ortasına batarak yapıyorum. Ve son ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi hafif uzun bırakacağım. Arada gizleyeceğim çünkü. Bu da bitmiştir arkadaşlar. Bu benim diğer kolumun altı. Benim için ideal ölçü. Ama dediğim gibi siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Daha geniş istiyorsanız da diğer videomu izleyerek aralara ikili trabzan sırası yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu taraf bitti. Şimdi bu tarafta bakın bitmişti zaten. Bu benim sağ tarafımdı. Bu benim sol tarafım. Şimdi hemen bunun önünü de yapmak istiyorum. Yani kısa parçayla birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın ne demiştik? 16 sıra yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sıra yapmıştık. Kısa parçayı birleştireceğim. Bunun içinde arkadaşlar yine aynı mantıkla devam edeceğiz. Ben videoyu çok fazla uzatmayacağım. Çünkü ben önemli noktaları ve birleştirmeleri anlattığımı düşünüyorum. Şimdi hemen bu sıra benim önüm. Bakın burası benim önüm. Burası arkam. Yani burada bütün olarak bir birleştirme. Çünkü bu arkamız bizim hazır değil. Kenarlarına 2 sıra ikili trabzan geçeceğiz. O yüzden onu en sona bıraktım. Şimdi komple arkadaşlar bakın 1, 2, 3 zincir çektim. Kısa ipi arkada gizliyorum. Bu şeridimizi komple üçlü ikili trabzan sırasıyla doldurarak arkaya kadar gidelim. Arka noktada ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Çünkü arkayı hazırlamadık. Arka birleştirmesi daha sonra yapılacak. Önü hazırlayacağız. Hazırlarken de birleştireceğiz. O kısmı sizlere göstermek istediğimden bu kısmı hiç uzatıp göstermeyeceğim. Bu uzun parçayı da baştan sonuna kadar üçlü ikili trabzan sırasıyla dolduralım ve hemen gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. İpimi kesmiyorum. Aynı diğer mantık gibi kol altında yaptığımız gibi bunun da birleştirmesini yaparak devam edeceğim. Şimdi bakın emin olmak için bir karşılaştırayım. Ters yapmak kesinlikle istemem. Şimdi burası benim önüm oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi yani ne yapıyorum? Birleştirme yapamayacağım bu noktada. Bir zincir çekiyorum. Çünkü bu tarafında yapabilmiştim ama bu taraf direkt sağ koluma denk geldiği için yapamıyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar burada. Bakın. Bu benim solum, bu benim sağım. Şimdi bunu birleştireceğim. Şimdi önümün de bakın şuraya geliyor ön kısmı. Buradan başlayacağım. Döneceğim. Bakın böyle döneceğim. Aşağıya doğru gelirken birleştirmesini yapacağız. Şimdi bir zincir çektim. İpimi sıkıladım. Hemen modelimi elime alıyorum. Aynı mantıkla 1, 2, 3 zincir çekerek devam ettim. Sırasıyla ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan, yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Ta ki 3 zincirlik yere kadar. Sıra sonuna geldim. 3 zincirlik noktadayım. Hemen bu 3 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu arada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Hemen bakın 2 zincirlik boşluğun tam içerisine bir trabzan daha yaptım ikili. Şimdi 1 2 3 tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen diğer tarafta birleştireceğiz arkadaşlar. Ama ne yapıyorduk? Sayıyorduk önce.
Evet arkadaşlar, şimdi tabii ki de yukarıdan birleştirme olacağı için aşağıdan saymamız lazım ki eksik veya fazla yapmayalım. Bakın bu boşluk bu üçlü sırayla yan yana geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Arkadaşlar ne yapıyorduk? 16 şu sıraya kadar birleştireceğim. Ama şuradan bir tane yan sıradan kaydırma yapıyorduk hatırlarsanız. Kol altında da öyle yapmıştık. Oraya battım ve kaydırma yaptım. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantıkla birleştirmemize devam ediyorum. Şimdi kaydırmamı yaptıktan sonra hemen yandaki ikili trabzan noktasının tepesine batırıp bu boşluğun içine geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Boşluğun içerisine ikinci ikili trabzanım. Yandakine batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. Batıyorum. Diğer boşluğa atladım. Sırasıyla videoyu uzatmayacağım. Bildiğinizi düşünüyorum. Diğer birleştirmede göstermiştim çünkü bunu size. Sıra sonuna kadar bunu bu şekilde arkadaşlar birleştirmeye devam ediyoruz. Elinizi çok sıkı tutmayın ki kasmasın. Sıra sonuna kadar bunu yapmaya devam edelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın son 3 zincirlik noktaya da battım. Ve burada bir zincir çekiyorum. İpimi daha sonra içeride gizleyeceğim için biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet, bu tarafı da bitti arkadaşlar. Şimdi arkası kaldı. Bu sol tarafımız arkadaşlar. Bu da sağ tarafımız. Bence genişlik inanın 40 bedene kadar olabilir. Yani sizin gözünüze belki küçük gibi gözüküyor olabilir. Ama benim gözümde oversize bir yelek arkadaşlar bu. Bakın oldukça geniş. Şimdi hemen çok uzatmayayım. Arkaya gelelim. Arkamızı yapacağız. İsterseniz arkasına ben tek şerit yapmıştım. Biliyorsunuz. Bakın. Tek şerit yapmıştım. Siz dilerseniz bu tek şerit yerine ben hiç uğraşmayayım, 2 tane yapayım, aynı yaptığınız mantıkta birleştireyim diyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinizdir. Ben hemen şu ortaya yaptım arkadaşlar. Ortaya yaptıktan sonra da 2 trabzan bu tarafa, 2 sıra ikili trabzan bu tarafa, 2 sıra ikili trabzan bu tarafa yaptım ve daha sonra birleştirme yaptım. Siz nasıl isterseniz, nasıl kolayınıza ya da gözünüze nasıl güzel gözüküyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tamamlamayı planladım. Şimdi şöyle yapacağım hatta. Bakın. İpimi alıyorum. Bir zincir çektim. Hemen buradan ilk boşluktan başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir yukarıya doğru ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir, 2 ve 3. Sıra sonuna kadar bu şekilde yine aynı mantıkta boşluklarımızı ikili trabzanlarla doldurmaya devam edelim. Sıranın sonunda buluşalım. Arkadaşlar 3 zincirlik boşluğa geldim. 3 zincirlik boşluğa da bakın. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, bir tane 2 zincirlik boşluğa batıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir,
Bakın döndük, görüyor musunuz? Burası ense kısmımız bizim. Devam edelim. 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar boşluklarımızın hepsini ikili trabzanlarla doldurmaya devam edeceğiz. Bakın. Evet, bakın son sıramı yaptım. Bu noktada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi krem rengime geçeceğim. Bakın. Hemen göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum bozmadan. Burası sırt kısmım. Bir tekrar saymak istiyorum yanlış bir şey yaptım mı diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Süper. Hiç yanlışımız yok. Hatamız da yok. Bu şekilde yaptık. Şimdi ben bir sırada krem rengiyle buradan ikili trabzan sırası yapmak istiyorum. Daha sonra birleştirmede bu rengi, griyi kullanmak istiyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz eğer iki ayrı parça yapmayacaksanız arkadaşlar. Şimdi hemen elime krem ipimi aldım. Bir zincir çektim, ipimi sıkıladım. Bakın. Bu altta kalacak olan kısmımızdı. Zikzak modelimiz. Burada bakın 3 zincirlik noktanın tam ortasına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kısa kalan ipi arkada gizleyeceğim arkadaşlar. Sırasıyla bakın tüm tepe noktalarına batarak ikili trabzan yapıyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Sırasıyla tepe noktalarına batarak ikili trabzan sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar bunu yapmaya devam edeceğim. İpimi doluyorum arkadaşlar. Son tepe boşluğuna battım. İkili trabzan yaptım. Bakın burada 2 zincirlik noktamız vardı. Burayı bırakmıyoruz. Zincirin ilkinin tam ortasına batıyorum. İlmek çıkartıp tam bu noktaya da bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bu ipimle artık işim bitti. İpimi biraz uzunca keseceğim ki arada iğne yardımıyla birleştireyim. Daha güzel gözüksün. Şimdi hemen bu tarafına da arkadaşlar aynı ikili trabzan sırasını yapacağız. Bir zincir çektim, ipimi sıkıladım. Bakın burada da 2 zincirlik yer vardı. İkinci zincirin tam ortasına batıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındakine sırasıyla tepe noktalarına batıp aynı diğer taraftaki gibi bu sırayı da sıra sonuna kadar ikili trabzan sırası yaparak tamamlayacağız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Son ikili trabzanımı da yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve ipimi iğneyle gizleyeceğim için uzunca kesiyorum. Evet. Bakın. Benim için bu kadar yeterli. Bu benim arkam. Şimdi arkadaşlar gri ile geçeceğiz. Gri ile geçerken de diğer buradaki parçalara birleştireceğiz. Hatta bu sağ tarafı birleştirirken bakın
burada zincir çekip ipimizi kesmiştik hatırlarsanız. Bunun zincirini söküyorum. Eğer size de böyle denk gelirse, ki gelecek eğer birebir aynı yapıyorsanız, muhakkak böyle yapın. Şimdi bu iple hemen diğer ipimi birleştiriyorum. Bu noktada bunların ikisini birleştirdikten, bağladıktan sonra kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, buradan birleştirme yapmaya devam edeceğim. Kameramı biraz yakınlaştırıyorum. Evet. Bu noktaya, son sık iğnenin tepe noktasına tığımı geçirdim. Diğer ilmeği de tığımın içinden geçirip hafifçe sıkılıyorum. Şimdi ipimi doladım. Geldim, 1 2 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin tam ortasına batıyorum arkadaşlar. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte ve hepsini birlikte bu ilmek ve tepe boşluğundan da geçiriyorum. Birleştirme sağladım. Şimdi aynı diğer birleştirmelerimiz gibi bakın sırasıyla tepe noktalarına batarak birleştirme sağlıyorum. Yanındaki, bunu sırasıyla yapalım. Atlarsak veya fazla batarsak inanın sonradan tekrar sökmek çok sıkıcı oluyor. Sırasıyla hepsinin tepe noktasını bu şekilde ikili trabzan yapa yapa birleştiriyoruz arkadaşlar. Oldukça basit, kolay yürüyor. Diğer videomda anlattığım birleştirmeden daha kolay. O birleştirmenin görüntüsü güzel ama bence bu da çok güzel duruyor ve çabuk da yürüyor. Örgü yapmayı yeni öğrenenler bile inanın bence bunu çok basit bir şekilde yapabilir. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son sıraya geldim. Son birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet bakın, bu tarafın arka birleştirmesi bitti. Elimle biraz el ütüsü yapıyorum. Daha sonra hafif buhar basacağım için bu kabarıklıklar düzelecektir. Normal hale gelecektir. O yüzden şimdi çok fazla ilgilenmiyorum burayla. Şimdi arkadaşlar hemen şu kısmı da birleştireceğim. Bu kısmı da yukarıdan birleştireceğiz. Yani sayacağız. Yine hemen burayı sayalım baştan sona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 ve 20'nin bakın ilk ikili trabzanını kullanmışım. Yani 19 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hemen şöyle bakın. Şu an yanında ilmek ayracı yok. 19. Şuradan başlayacağım. 20'nin birinci trabzanından ipimi hemen elime alıyorum. Bir zincir çekip ipimi sıkılıyorum. Şimdi karşılıklı birleştirme yapacağız. Bunu da nasıl yapacağım hemen şöyle göstereyim. Bakın. Öncelikle buradaki trabzanın tepe noktasına batacağım. Biraz kameramı yakınlaştırayım. Önce buradaki trabzanın bakın tepe noktasına batıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin ortasına batıp ilmek çıkartıp ikisini birlikte ve daha sonra hepsini birlikte geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın, bu kısa kalan ipi daha sonra arkada gizleyeceğiz. Şimdi sırasıyla tüm trabzan tepelerine batarak devam ediyorum. Şu şekilde.
Yine aynı şekilde farklı hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda ipimizi kesmeyelim. Çünkü alt kısımlardan yürüteceğiz sık iğneyle. Daha sonra yeleğimiz bitecek. Şimdi sıra sonuna geldim ve bitti. Sadece bir sıra sık iğneyle artık kenarlardan geçeceğiz ve yeleğimiz giyilebilir hale gelecek. Şimdi son sırada bakın birleştirmemizi yaptık. Bir zincir çekmiştik. Şimdi batacağımız nokta arkadaşlar. Şurada hemen ikili trabzanın başına. Bakın ortada bir tane çizgi gibi bir şey gözüküyor. Sık iğne yaparak trabzanın boşluğuna devam ediyoruz. Elinize şu ipleri arkada bırakacağım. İğneyle gizleyeceğim onları. Daha düzgün gözüksün, bombeli olmasın diye. Sırasıyla boşluklara batarak sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şu birleştirme noktasına da battım. Sık iğnemi yaptım. Trabzan boşluğuma da battım. Şimdi bakın. Geldim buradaki zigzag yere. Burada hemen 3 zincirlik bir boşluk vardı. Buraya batıyorum, ilmek çıkartıyorum, sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın şurayı atlamayın. Trabzanın tepesi, ikinci trabzanın tepesi. Çünkü bakın birinci trabzan 3 zincirlik yerde. Burada tam ortaya batıyoruz. Bu boşluklarda da 2 zincirlik boşluklarda da 2 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla tüm tepe boşluklarına sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi burada geldik ikili trabzan noktasına. Bakın trabzan boşluğuna batarak sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bakın burada birleştirme noktası var. Oraya batarak bir sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğu, birleştirme noktası. Yani her trabzan boşluğuna 2 tane batmış gibi oluyor. Trabzan boşluğu ve bakın buradaki birleştirme boşluğu. Atlıyorum. Yandaki trabzanın birleştirme boşluğuna, trabzan boşluğuna. Geldim zikzak ikili trabzanların tepe noktalarına. Bu şekilde 2 zincirlik yere 2 tane sırasıyla sık iğne olarak geçiyoruz. Trabzan boşluğu. Bakın şurada nereye batacağım diye şaşırıyorsanız bakın burada birleştirme noktasının hemen dibine batıyorsunuz arkadaşlar. Arkadan bakın şöyle. Oraya batıp sık iğne yapıyoruz. Direkt boşluğun içine batmıyorum. Bu ipi arkada gizlemeyeceğim. İğneyle gizleyeceğim. Sonra da yine bu başak gibi gözüken birleştirme noktasının diğer dibine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Trabzan boşluğuna 3 zincirlik yer, trabzanın tepesi, sırasıyla gördüğümüz boşluklara batarak köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Evet, bu köşeye geldim. Hemen bu köşeyi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Son ikili trabzanın tepe noktasına battıktan sonra direkt trabzan boşluğuna atlıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Örgümü düzelteyim. Şimdi 3 zincirlik boşluk vardı burada. 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir kere daha batıyorum. Köşe dönüşlerinde sadece ama. Tekrar sık iğne yapıyorum. Şimdi sırasıyla trabzan tepelerine batacağız artık. Bakın burası direkt
Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi diğer yakanın ucuna kadar tüm trabzan boşluklarına, tepe noktalarına birer tane sık iğne yaparak devam edelim. Şimdi boyun kısmındaki köşeye geldik, yaka köşesine. Burada da bakın 2 zincirlik boşluklarımız vardı. Burada zincirlerin, zincir boşluklarının içine batıyorum arkadaşlar. 1, ikinci zincirin içine battım. 2. Bakın. İsterseniz de ben böyle yapmak istemiyorum derseniz de direkt boşluğun içerisine 3 tane sık iğne yapıp sırasıyla böyle devam edebilirsiniz. Hemen göstereyim. Ama bu boşluk olmasın diyorsanız şu şekilde onu da göstereyim. Benim için fark etmiyor bu arada. 1 2 şu şekilde bir iki tane daha öreyim. Öyle karar verelim. Ya da bu şekilde çok keskin olmasın diyorsanız böyle yapabilirsiniz. Ama ben hep keskin olanları sevdiğim için direkt içine 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ve sırasıyla tüm tepe noktalarına bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın geldim ense kısmına döneceğiz çünkü yakanın dönme yerine. Burada 2 zincirlik boşluğun birine battım arkadaşlar. 2 zincirlik boşluğa bir sık iğne yaptım. Döndürüyorum. Bakın burada birleştirme yapmış olduğumuz şuraya batmayacağım. Yani ilk trabzan tepe noktasına batmayıp direkt ikinci trabzanın tepe noktasına batıp devam edeceğim. Bakın böyle bir görüntü oldu. Devam edelim. Sırasıyla tüm ikili trabzanların tepe noktalarına batarak sık iğne yapıyoruz. Buraya batmıyorum. Bu ipi arkada sonra gizleyeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar geldik trabzan noktalarına. Burada bir birleştirme noktası var. Bu birleştirme noktasına batacağım. Sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğu, sık iğne. Bakın hemen şu birleştirme noktası, sık iğne, trabzan boşluğu, 2 zincirlik noktaya geldim. Hemen o boşluğa da bir sık iğne. Şimdi tüm sık iğnelerin tepe noktalarına batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu kısa ipleri arkada gizleyeceğim arkadaşlar daha sonra. Devam edelim. Diğer köşeye geldim. Üçüncü zincir boşluğa değil, direkt ikinci, bakın trabzanın birini atladım, batmıyorum. Birleştirme yaptığımız trabzan sırasıyla devam ediyoruz. Geldim 1 2 üçüncüye batmıyorum, direkt 2 zincirlik noktaya battım. Evet arkadaşlar, videoyu çok uzatmayacağım. Diğer tarafta nerelere batmanız gerektiğini gösterdim. Aynı işlemi yeleğin bu tarafında da yapacağız.
Şimdi sıra sonuna kadar, yani başlangıç yerimize kadar gelelim. İpimizi gizleyelim. Yeleğimizin son haline bakalım. Sıra sonuna geldim. Son, bakın, ikili trabzan boşluğuma da battım. Buradan başlamıştık. Buraya batmayacağım. Şimdi hemen bu noktada ipimi kesiyorum. İğne yardımıyla arkadaşlar tüm iplerimi içeride gizleyeceğim şimdi. Burada da birleştirme yaparken de bakın, buraya batmıştık en son. En son buraya batmıştık. Sonra buraya battım. Buraya batmayacağız. Burada bir sık iğne görüntüsü oluşturacağız çünkü. Evet, bakın. Oldukça muntazam ve düzgün oldu. Şimdi arkadaşlar tüm iplerimi içeride düzgün bir şekilde gizleyeceğim ve daha sonra yeleğimi üstüme giyeceğim. Evet arkadaşlar, yeleğim bitti. İplerinin parçalarını henüz aralardan gizlemedim. Özellikle bakın, kol altım bu şekilde. Yakalarını sizin istediğiniz gibi daha aşağıda tutmaya çalıştım. Çünkü ben olsam bunu bir tık daha yukarıda şöyle yapardım. Ama bunu hiçbirinizin sevmediğini düşünüyorum. Çünkü her seferinde bana o yakalar keşke biraz daha aşağıda olsa diyorsunuz. Bu tamamıyla small, medium bedenin giyebileceği bir yelektir. Small, medium birebir aynı bu kalınlıkta bir iple hazırlayabilirsiniz. Yakaları aşağıdadır. Daha yukarıda isterseniz bir sıra yukarıdan yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bana destek olmak için lütfen videoma beğeni atıp, hype atıp, bir de küçücük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.